Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni başlayanlar için kolay tığ işi, boyunluk, atkı, şal modelinin anlatımını yapacağım bir video ile yine karşınızdayım. Dilerseniz boyunluk formunda, dilerseniz de şal formunda yapabilirsiniz. Hemen nasıl yaptığım hakkında bilgiyle başlayarak daha sonra videomuza başlayalım arkadaşlar. Öncesinde trabzan gruplarımızla başlıyoruz ve her sırada örneğin 1 iken 2'ye çıkartarak her sırada bu şekilde artırmamızı yapıyoruz. Ve şalımız kendiliğinden oluşuyor arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Dediğim gibi yeni başlayanlar dahi yapabilir. Her sırada burada kenar oluşturuyoruz. Bir üst sırada da gruplarımızı artırıyoruz. Tam üçgen formunda değil. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Biz bu sıra takibini devam ettirdiğimiz takdirde şalımız kendiliğinden oluşuyor. Bu şekilde. Bu kısmı son bitiş kısmı. Yine bitiş kısmını da sizlere anlatacağım. Bakın ben böyle düz bir şekilde ördüm. Ama modelimiz büyüdüğü için diğer uç kısmı da kendiliğinden oluşuyor. Şöyle sizlere göstereyim. Her iki ucunu da bu şekilde kullanarak bir boyunluk olarak yapabilirsiniz. Yine kenarlarına her iki kenarına püskül yaptım. Püskül detayı. Bunu da videomun sonuna sizlere kart olarak ekleyeceğim. Son bitiş kısmını da anlatacağım. Baştan sona anlatacağım bir video daha olacak ve gerçekten çok kolay. Hemen ipim hakkında da bilgi vermek istiyorum. Tığ ve ip hakkında. Ben ihraç fazlası bir ip kullandım ama yine görmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Burada 200 gramlık bir yumak kullandım. Boyunluk büyüklüğünde yaptım arkadaşlar. Daha büyük yapan arkadaşlarımız artırabilirler ip sayısını ya da gram sayısını. Fakat inceliğine, kalınlığına göre değişecektir ya da el sıkılığınıza göre. O yüzden net bir sayı vermek istemiyorum. Tığ numaramda 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Evet, hemen dilerseniz buradaki boyunluğumuzun yapımına başlayalım. Uç kısımdan başlayarak devam edelim. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Burada 5 tane zincir yapalım. İlk başta yapmış olduğum zincire batarak küçük bir halka oluşturuyorum. Şimdi burada 3 tane zincir yapalım. Ve üstüne alarak halkamın içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimden hariç 4 tane ikili trabzanımı tamamladım. Şimdi bir tane zincir yapıyorum. Üstüne aldım. Ve yine boşluğumun içerisine bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Ve ilk başlangıcımızı oluşturduk. Bir üst sıraya çıkarken 3 tane zincir yapıyorum. Ve döndürdüm. İlk boşluğuma üstüne alarak ikili trabzanla bir V yapıyorum. Yani bir boşluk oluşturdum burada. 3 tane zincir üstüne aldım. Tekrar aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapıyorum ve burada ikinci V'mi oluşturdum. Artık ileriye devam etmiyorum. Burada 2 tane boşluğum olduğu için bu sırada 2'ye çıkartacağım. 3 tane zincirimi yapıp döndürüyorum. Bu arada biraz da rahatsızım arkadaşlar. Hastayım. Kusura bakmayın lütfen sesimden ötürü. Şimdi ilk boşluğumun içerisine 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
zincirimden hariç 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Diğer boşluğa geçerken arada bir tane zincir yapıyorum. Üstüne aldım ve buraya yine 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İki tane gruba çıktı. Burada bir grubum varken ikiye çıkarttım ama hala sıramın tamamı bitmedi. Şimdi bir tane zincir yapıp buraya tekrar batıp bir V oluşturuyorum. Yani bir boşluk. Şimdi 3 zincir yapıp sıramı tamamladım ve döndürdüm. Sıramız iki sıradan oluşuyor şalımızın modeli. Bir V sırası, bir trabzan sırası. Şimdi bu trabzan sırasında 3 tane V elde etmeliyim ki bir sonraki sırada dörtlü gruplarımı 3'e çıkartabileyim. Hemen başlayalım. İlk göze 2 tane V oluşturacağım. Onun için ilkini yaptım bir trabzanla. 3 zincir üstüne aldım. Yine aynı gruba boşluğa batarak ikinci V'mi oluşturdum. Üstüne aldım. 2 tane grubumun ortasındaki bir zincirlik boşluğa bir tane daha V yapıyorum. Yani ikili trabzan, 3 zincir ve ikili trabzan. 3 tane boşluğum olduğu için artık devam etmiyorum. Burası kenar olacak. 3 tane zincir yapıp dörtlü gruplarımı yapacağım sıraya dönüyorum. Bakın 1 iken 2'ye çıktı. Burada da 3'e çıkartacağız. Hemen başlayalım. İlk boşluğuma 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi diğer V grubunun içerisine V'ye geçeceğim ve buraya dörtlü grup yapacağım. Ama arada muhakkak bir zincirimizi yapıyoruz. Üstüne aldım. Şimdi buraya 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi son boşluğum var. Oraya geçmeden önce yine bir zincir ve son boşluğuma da 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Fakat hala sıram bitmedi. Sonda bir zincir üstüne alıp buradaki boşluğumu oluşturuyorum ve sıramı tamamladım. 1 iken 2'ye ve 3'e artırdım. Şimdi bu sırada da 4 tane V yapacağız. Buradaki sırayı. Hemen başlayalım. 3 zincir döndürdüm. İlk boşluğumun içerisine 2 tane V'mi yapıyorum. Şimdi 2 tane grubumun ortasındaki boşluğa V yapıyorum. Üstüne aldım. Arada zincir yok. İkili trabzan, 3 zincir ve ikili trabzan. Bu da benim 3. V'm oldu. Şimdi buraya bir tane daha yapıyorum. Üç zincir ve tamamladım. Burada sondakini her zaman bırakıyoruz. Kenar olarak kendiliğinden ilerliyor. Bakın burada 4 tane boşluğum oluştu. 1, 2, 3, 4. 3 zincir yapıp döndürüyorum. Ve sona kadar dörtlü gruplarımı yapıyorum. Arada bir zincir. Diğerine geçtim.
Şimdi arada bir zincir, son boşluğuma da dörtlü grubumu yapıp devam ediyorum. Bakın burada da dörtlü grubumu yaptım. Sonda muhakkak bir tane zincir yapıp buraya ikili trabzan yaparak bir üst sıradaki V grubunu yapacağım. 2 tane V yapacağım boşluğu oluşturuyorum. Kendiliğinden oluşmakta. Biz herhangi bir farklılık yapmıyoruz. Bunu istediğimiz kadar devam edebiliriz arkadaşlar. Sayı ve büyüklük kuralı yok. Siz kendi üzerinizde deneyerek yapacaksınız. Örneğin burada 4'e çıkarttık. Nasıl burada 3'tü, 4'e çıktı. Şurada döndük. Yani bu kenarda azaltma yapmış oldum. Burayı yaparken başlangıçta 2 tane boşluk yaparak da artırma yapmış oldum. Farklılık herhangi böyle kafanızı karıştıracak bir durum yok. Başlangıçta 2 yuva yaptığım için artırıyorum. Sonda da bir taneye bırakıp döndüğüm için azaltıyorum. Kendiliğinden devam ediyor. Hemen diğer sırayı da başlayalım. 3 zincir yaptım. Şimdi ben burada 2 tane göz yaptığım için boşluk artırma yapıyorum. Mantığı bu. Devam ediyorum. Sona kadar geliyorum. Sonda bir tane grubumu bırakıp dönüyorum ve sonda da azaltma yapıyorum. Başlangıçta 2 tane yaptığım için artırma, sonda bir tane bıraktığım için azaltma. Yine 3 tane zincir yaparak dönüyorum ve dörtlü gruplarımı yapıyorum. Sonda da bir zincir çekerek aynı grubun içerisine bir kere daha batıp üst sıradaki boşluğu oluşturacağım yeri yapıyorum ve kendiliğinden desenimiz kenar çıkıyor. En son bitirme kısmını şimdi videomun sonunda sizlere tekrar göstereceğim. Son kısmını da beraber tamamlayacağız. İstediğiniz sayıda bu şekilde benim gibi devam edebilirsiniz. Büyüklük tamamen sizin tercihinize kalmış. Bunu bu şekilde devam edin arkadaşlar. Püskül yapımını da yine videomun sonuna kart olarak ekleyeceğim size. O şekilde şimdi son kenarının yapımıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, ben şalımı tamamladım. Buradaki boyutu istediğim uzunluğa gelene kadar yaptım. Şimdi biliyorsunuz ördüğümüz sırada bu bir kenar kendiliğinden oluşmaktaydı. Bitirirken de son sıramızda yine bu kenarı devam ettireceğiz. Bu kenar uygulamasını ve o şekilde tamamlayacağız. Öncesinde V sıramızı yapıp daha sonra trabzan sırasında kenar yaparak devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Artık şalımın son kenarını yapıyorum. 3 tane zincirimizi yapıp döndürelim. Evet. Üstüne alıyorum. İlk V boşluğumun içerisine 4 tane ikili trabzanımızı yapalım. Şimdi zincir yapmıyorum. İkinci V boşluğuma geliyorum. İlk trabzanın tepesine sık iğne ile sabitledim. Bakın, kenar uygulamasını bu şekilde bitiriyoruz. Tekrar 3 tane zincir yapıyorum ve V boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Yine bir sonraki V'nin ilk trabzanın tepesine sık iğne. Bakın, buradaki kenar bu şekilde tamamlanıyor. Hemen bir tane daha devam edelim. 3 zincir, 4 tane ikili trabzan
ve bir sonraki V'ye sık iğne. Bunu bitene kadar devam ettirin arkadaşlar. Ben de o şekilde tamamlayacağım. Evet. Bu sırayı da tamamladıktan sonra şalımız artık bitmiş olacak. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yine iki ucuna da püskül uygulaması yapacağım. Daha öncesinde sizlere kolay püskül yapımını anlattığım videom var. Bu videomun sonuna kart olarak eklerim. Dilerseniz o şekilde püskülünüzü de yapıp tamamlayabilirsiniz baktüs şalınızı, boyunluğunuzu. Bunu istediğiniz boyutlarda, büyüklüklerde yaparak üçgen şal olarak, boyunluk olarak kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.